Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Elime ulaşan bir matkabı tanıtacağım size yine arkadaşlar. Bu matkap iki özelliği var. Ayarı yok. Vidalama matkabıyla aynı eşdeğere sahip bir motora sahip. Bir vida atıyor, ikincisi duvar deliyor. Yani beton delme özelliğiyle vida atma özelliğini yapmışlar. Diğer şarjlar gibi zaten. Arasında çok bir fark yok. Sadece ayarı yok. Devri çok yüksek dönüyor. Şimdi kutudan açtığımızda, çalıştırdığımızda göreceksiniz. Ben bunun ufak bir deneme yaptım. Zaten önünde de şöyle 18 volt, duvar delme özelliği 13 mm'e kadar ağzının açılıp kapanma işaretini koymuşlar. Aynı zamanda 10 mm demirin kalınlığı 10 mm'e kadar değebiliyormuş. Bu 13 mm olan da büyük ihtimal ahşap mı? 25 mm ahşap, 13 mm de alüminyum gibi olabilir arkadaşlar. Yani farklı bir şey göstermişler. Bir de yine demir üzerine. Onun dışında başka bir şey yok. Devir mevir yazmamış. Devir falan yazmıyor. Sağına soluna bakıyorum. İnternetten alacak kişiye de TC ID 18 Solo diye geçiyor. Yanlış bilmiyorsam katalogda bu profesyonel ürün. Yani vida atmada profesyonel bir ürün diye gözüküyor. Öyle hatırlıyorum. Yanlış bilgi de vermeyeyim. Tam emin değilim ona ama profesyonel diye aldım ben. Arkadaşlar şöyle ben istediğim gibi çıkarmış neyi varmış bakalım. Arkadaşlar yine standart kullanma kılavuzu kitapçık. Şu demir ne işe yarıyor acaba? Bakalım. Tutma kolu yapmışlar. Demek ki matkap çok güçlü. Demir falan. Oo. Arkadaşlar dediğim gibi duvar delme özelliği normal, ayarı yok. Uç buradan ayarlanıyor. İleri geri tuşu, şalter mekanizma. Bu da kitleme mandalı. Yalnız dikkatimi çeken bir şey oldu. LED aydınlatması yok. Bu ürünün LED aydınlatmasını yapmamışlar. Şimdi bir akü takıp deneyelim. Bir de şöyle not düşeyim. Bu tarz matkapları 2000 yani 1500 değil de 2000 ve 2000 üzeri akülerden 2000'lik, 2500'lük, 5200'lük amper akülerden kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yalnız matkabın kendisi hafif ama dikkat ederseniz bir vida matkabı izlenimi var. Bayağı bir kaba büyük. Şöyle alçıpan vidalamaya benziyor. Bunu da takınca arkadaşlar öne doğru bir yatıyor. Yani şu şekilde düşüyor. Ağırlıktan dolayı ağırlık önde mandren sisteminde. Sesini de zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir şarjlı matkap gibi değil. Yavaşlığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir mandal şalter yok ama parmaklarınızdan az bastığınızda bir de gücünü deneyelim. Şimdi arkadaşlar kaç milim açıldığına bakalım. 13 milim diyor. Evet. Tam 13 milim. Nokta atışı. Şimdi normal daimeye bakalım. Arkadaşlar birkaç tane vida atacağım. Vida atmadan önce şunu da göstermek istiyorum. Şunu taktıktan sonra. Arkadaşlar şunu şu şekilde takamadım. Biraz daha gevşeteyim. Bunu istediğiniz ayarda yapabiliyorsunuz. Gevşetip kendinize göre. Ben bunu ters taktım şu an. Kendime göre ters. Geri çıkartıyorum. Şöyle takacağım. Şöyle diyelim ben yaparım. Büyük bir ihtimal bu matkap güçlü diye arkadaşlar. Yani gerçekten güçlü, bir de ağırlık mekanizması ön tarafta olduğu için bu şekilde normal vida atarken belki atabilirsiniz ama matkapla demir, ahşap ya da beton delmede bu destek kolu olmadan büyük bir ihtimal bileğinize zarar verebilir. Çünkü bir deviri yok. Yüksek devirde dönüyor. Bu da size ciddi sıkıntılar yaratabilir. Ağırlık mekanizması bu tarafta olmadığı için, yani ön tarafta olduğu için ve uzun olduğu için bileğinize ağrı yapabilir. Onun için de büyük bir ihtimal bunu yapmışlar. Eğer ki vida atma değil de beton delme ve demir delme ya da kalın bir demir deliyorsanız mutlaka bunu kullanın. Sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi şu mekanizmaya geldik. Bunu tam ben de anlayamadım. Bu büyük bir ihtimal şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu takıyoruz buradan. Ya bu taraftan ya bu taraftan. Beceremedim ama. Şuna bakalım. Bunu yerine takamadım. Büyük bir ihtimal bu
Şu şekilde ayarladıktan sonra uç beton deldiğinizde mandalen duvara vurup da zarar vermesin diye. Öyle tahmin ediyorum. Ama ben yerine takamadım. Niye böyle bir şey? Evet, taktım. Yalnız buraya vurduğunda kayar diye şöyle büyük bir ihtimal onu da şuna bağlamış olabilir ya. Şu kol mekanizmasına. Bakalım bunu sıktığımızda bu da sıkınacak mı? Evet arkadaşlar, bakın çok zor gidip geliyor. Biraz daha sıktığımızı düşünüyorum. Evet. Şimdi birkaç tane vida atacağım. Bizim küçük yıldız vidalarımızdan. Arkadaşlar profilin ilkin kalınlığını göstermek istiyorum. Bu profilin kalınlığı, şu profilin kalınlığı 4 milim. 4 milim kalınlığında 40'a 40, 50'ye 50 galiba. 50'ye 50 profilimiz var. Şöyle üzerine koyayım bakalım. Evet, 50'ye 50. Burada da 3 milim kalınlığında, 2,5 ya da 3 milim kalınlığında 40'a 30 profilimiz var. İkisine de birer tane normal vida attıktan sonra delme yapacağım. Şimdi şöyle. Arkadaşlar çok yüksek devirde hemen yağlama yaptı. 3 milimde çok güzel vida atıyor. Gerçekten tam vida matkabı yani. Gerçekten elektrikli şey veriyor size. Bunu da yağlama. Makine çok güçlü. Yani düşünün, bu vidayı attığınız zaman normal şarjlı matkapta ya şu matkabın ucundaki yıldız ucu tık 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 yapar, boşa döner, ya vidayı kırar ya da öyle kalır, yani bir şey yapamazsınız. Ama devri o kadar yüksek ki yağlama yapıyor. Bu iyi mi kötü mü? Bence iyi bir şey. En azından kendini, parmaklarını iyi kullanan bir insan kolaylıkla bununla sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir ahşap üzerinde bir vida atayım. Ona da şöyle bir 5 santim, 7 santimlik, 6 santimlik bir vida atalım. Arkadaşlar çok güzel atıyor. Yani şöyle vidalaması gerçekten video olarak şöyle. Yani şunu açık ve net söylemek gerekirse kesinlikle bir şarjlı matkabın attığı vidadan 10 kat daha iyi vida atıyor. Abartısız söylüyorum, 10 kat daha vida atıyor. Çünkü çok fazla vida atan bir insan olduğum için açık ve net söyleyebileyim. Vida atmak için kullanacak arkadaşlar, bir yerde montaj yaparken vidalamada kullanacaksanız kesinlikle tavsiye ederim. Elektrikli motorla kesinlikle gerek yok. Yani onun kıyaslamasını da belki ileriki zamanlarda çekebilirim bir elektrikli motorla. Ama normal vida atmada elektrikli motor kadar güçlü. Sadece şu mekanizmayı kullanırsanız, ön taraftaki mekanizmayı, sizin bileğinizi çok yorar. Ama bu şekilde kullanırsanız eliniz biraz alıştıktan sonra hafif geliyor. Biraz alışmanız lazım. Tabii de ben 5200 amper akü taktım. Bunun da ağırlığı var. Hemen hemen 600-700 gram da onun ağırlığı var. Arkadaşlar şimdi birer tane şöyle matkapla delik deleceğim ben buna vidayla. Ondan sonra 13'lük uçan gemiyi nasıl deldiğini göreceğiz. Onu göstereceğim. Diğer vidanın yalama olduğu için çıkartamıyorum şu an ondan. Bunları yalama yapmadan atmam lazım. Arkadaşlar motor kendini kapatıyor. Büyük bir ihtimal korumalı oluyor. Isınma yok ama sıkıştığında, hani ben size dedim ya, motor çok güçlü. Bileğinize zarar verebilir. Büyük bir ihtimal bunda o dengeyi sağlayamadığım için motor kendini bana zarar vermemek için büyük bir ihtimal kendini korumaya alıyor diye düşünüyorum. Bakın kapattım. Ben biraz
biraz yükü bastırınca delsin diye kendini koruma moduna çekiyor arkadaşlar. Bakın. Acaba 2 beygir nasıl çalışır? Allah. Şu an sıkıştı. Şöyle göstereyim bunu. Şöyle yapalım. Şimdi 13'ten bu tarz demirleri delmek zor olur. Diğer arkadaşlar biraz daha ince bir uçla yol açıp daha kalın bir matkapla delebiliriz. Şunu söylemek istiyorum. Matkapın kendisi çok iyi. Deri olarak, kullanım olarak. Şu an yeteri kadar elimde ince bir ucum yok. Takım çantası yanmaya ve dışarıda olduğu için gösteremiyorum. 13'lük uçla bu kalınlıkta bir demir delerken zorlanıyoruz. Ben size beton delmesini göstereyim arkadaşlar. Beton üzerindeki delmeyi de söyleyeyim. Ondan sonra genel bir yorum yapacağım. Arkadaşlar şu an bu taş üzerinde deneyeceğiz. Yani kaldırım taşı üzerinde. Bu dökme bir beton. Zaten bunu az çok anlarsınız. Çok sağlam bir taş. Şimdi matkapla bunda bir delik deleceğim. Hatta bir iki tane deleceğim. Hem matkapın devrini hem de ne kadar güçlü olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Ondan sonra da en son bir toparlayarak size matkapla ilgili bilgilerimi, yaşadığım problemleri anlatacağım. Alıp almamak sizin tercihiniz tabii ki. Şimdi şunu da yine söyleyeyim, her videomda söylüyorum. Ben iti uçları kullanıyorum. Yani bu şekilde uçlar kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü bu matkaba takılan elmas uçağa dayanmıyor. Şu şekilde elimden de destek alıyorum ve başlayalım. Arkadaşlar sonuna kadar delmek istemiyorum. Taşıdan takmak istemiyorum. Şöyle yani biraz daha zorlarsak hatta değelim. İki elimden tutunca kapanmıyor ama tek elden tutunca kapanıyor. Yine kendini koyuyorum. Arkadaşlar genel olarak değerlendirme yapacağım. Tabii ki bir hilti matkap değil. Ona en baştan söyleyeyim. Beton delmek için alacaksanız da zaten kesinlikle önermiyorum. Neden önermiyorum? Beton delik delmemesi açısından değil. Bu matkaplar iki sekmanlı olan, yani hem vida atma hem de darbede kullanacağınız matkapların mandiyenleri dağılıyor. Dayanmıyor. Sonrasında çok problem yaşıyorsunuz. Matkap daha çabuk ısınıyor. Çünkü darbeyi değil, mekanizması çok küçük olduğu için o darbe segmanları makinelere zarar veriyor. Aynı zamanda motor çabuk ısınıyor. Motor da aküye zarar veriyor. Yani şunu demek istiyorum. Uzun lafın kısası şu aslında. Bu tarz ürünler, vida atmada kullanılacak ürünler. Delme fonksiyonu koymuşlar. Tabii ki güzel bir şey. Ufak tuğla delme ya da işte evde hobi bahçesi gibi hitong delme, betopen delme tarzı şeylerde kullanabilirsiniz ama kalkıp da böyle bu tarz sert beton ya da yeni nesil betonlarda, yeni binalarda ya işte duvar deleyim devamlı diye düşünürseniz, birden çok fazla delik delecekseniz bu matkap sizin işinize gelmez. Ama vida atma konusunda ben çok beğendim. Bu zamana kadar bir sürü makine tanıttım. Profesyonel, onun üzerinde amatör, profesyonel, güzel matkaplar tanıttım. Ama vida atma konusunda şunun kadar rahat atan vida yok. Ama duvar delme konusunda önermiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.